5 farklı mucize kavanoz dönüşümüyle birlikteyiz. Benim favorim 4. oldu. Sizin favoriniz hangisi? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Hemen başlayalım. Şöyle yassı bir kavanoz aldım bu çalışma için. Hemen başlıyorum. Jut kumaş. Şurada fazlalıklar var, onları çıkarayım. Ölçümü alayım. Bana yetecek. Evet. Hemen burayı çıkarıyorum. Saçaklarını oluşturacağım kumaşın. Daha hoş bir görüntü vermek için saçak oluşturuyorum. Beyaz tutkalı aldım. Kavanozun alt ve üstündeki çıkıntılar eşit şekilde kumaşı orta kısma yapıştırmamı sağlayacak. Ve evimizin dekorasyonuna şık bir atmosfer sağlayacak. Kumaşın üzerinden de aynı şekilde yapıştırıcıyı uyguluyorum. Kayan yerleri düzenliyorum. Burada şu iplerin fazlalarını hemen alıyorum. Kurumaya bırakıyorum. Şöyle bir güpür dantel var elimde. Buradan öncelikle şu güzel papatyaları çıkarıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Parlak kırık beyaz. Tam mevsimindeyiz. Papatyalar, çiçekler. Tamam. Kenarlarını temizliyorum bunun. Hulyay Kreatif Duy Dekor kanalındayız. Beyaz tutkal. Ön yüzünü buluyorum. Bu güzel papatyaları jut kumaşla buluşturuyoruz. Papatyalı güpür danteli yapıştırma işlemine devam ediyorum. Dönüşüm serisinin linkini açıklamalara bıraktım. Gidiyorum çalışmaya. İp çektim jut kumaştan ve oradan itibaren kesiyorum. Hemen şuradan itibaren başlıyorum yapıştırmaya. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu şimdiden. Devam ediyorum. Kuruduktan sonra gerçekten taş gibi oluyor. Taşan yapışkanı ıslak mendille alıp kurumaya bırakıyorum. Kurudu ve çakmak yardımıyla ip fazlalarını alacağım. Jut iple ölçü alıyorum şöyle. Şuradan itibaren başlıyorum. Bağlantı noktasına geldim. Ve burada düğüm atma işlemine başladım. Tamam. Şu zelafete bakar mısınız? Önce çiçekle deniyorum. LED mum. Kumaşın aralarından sızan ışıkla ev ortamında, balkonda, bahçede sohbetlerimize eşlik edecek çok zarif bir mumluğumuz oldu. Bu güzellikle ilgili yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bambaşka bir çalışmaya geçiyorum. Kağıt ip kullanacağım. 6 tane ip aynı ölçüde aldım.
örgü yapacağım. Kavanoz dönüşüm serisindeyiz. Video boyunca sizin favoriniz hangisi oldu? Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Bu örgüyü burada tamamlıyorum. Örgüler yapmaya devam ediyorum. Örgüleri hazırladım. Önce kavanozun alt kısmı için kağıt ipten 2 tane aldım. Ve bunu silikon yapıştırıcı ile yapıştıracağım tabana. Tabanı kağıt iple kapladım. Şöyle göstereyim. Gerçek bir hasır dokusu çok güzel oldu. Şimdi kenarlara birkaç işlem daha yapacağım. Hazırladığım örgüleri hasır iple sardığım kısmın dibinden itibaren dikey olarak yapıştırmaya devam ediyorum. Eşit boşluklar bırakarak örgüleri yapıştırmaya devam ediyorum. Tamamladım. Şöyle yakından göstereyim. Çok hoş oldu değil mi? Bu kez yatay olarak örgüleri yapıştırmaya başladım. İkinci sıra örgüyü yapıştırıyorum. Keyifli bir çalışmanın içindeyiz. Birbirinden farklı ve bir o kadar da şık dönüşümler yapmaktayız. Bunlardan biri mutlaka sizin için. Denemenizi öneriyorum. Kaydederseniz malzemelerinizi hazırladığınızda ve vaktiniz olduğunda videoyu bulmak sizin için oldukça kolay olacaktır. Şöyle bunu böyle yapıştırmaya devam ediyorum. İkinci sıraya yapıştırmayı bitiriyorum. Alt sırayı tamamladım. Şöyle göstereyim yakından. Yukarıdaki ilk sıranın bitiş noktasına geldim. Bunu buraya iyice sabitleyeceğim. Örgü yapıştırma işlemini tamamladım. Zarif bir sepetin içine cam kavanoz koymuş görüntüsünü şimdiden yakaladık. Adım adım güzelleşiyor değil mi? Şimdi de kağıt ipten tekrar alıyorum. Üst kısma kağıt ipi sararak yapıştırıyorum. Hasırın bu doğal dokusu, bu şıklığı içindeki kavanozun berrak görüntüsüyle inanılmaz hoş oldu. Peri led ışığı buna çok yakışacak. Beyaz gülleri tercih ettim. Çok hoş olacak. Bu lüks dönüşümü beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kavanoz temizleme işini tamamladım. Hemen yapay inci alıyorum.
silikon yapıştırıcı kullanıyorum. Kavanozdan yepyeni tasarımlar oluşturacağız. İlk sıraya yapıştırma işlemini tamamladım. Yapıştırma işlemine devam ediyorum. Son sırayı yapıştırıyorum. İnciler çok güzel durdu cam kavanoz üzerinde. Hemen şimdi farklılaştıracağım jut iple bir sıcak dokunuş yapacağım. Ve bunu 6 tane yapacağım. Bu video ve diğer tüm videolar boyunca benimle birlikte olduğunuz, beğeni ve yorumlarınızla eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Jut ipten örgüler yapıyorum. Maskeleme bandıyla uç kısmını yapıştırıyorum ki ayrılmasın diye. Yine örgü işlemi yapmaya devam ediyorum. İkinci örgü yapıyorum şu anda. Maskeleme bandıyla ve jut ipin fazlalıklarını çakmak yardımıyla alıyorum. Örgülerimizi hazırladım. Antik sarımızı uygulayacağım. Şöyle göstereyim rengi yakından. Şu kenara hemen biraz alıyorum. Işıltı veriyorum. Işıltıyı sağladık. Ve size bunu yakından göstermek istiyorum şöyle. Antik sarı inci ile gerçekten lüks bir görüntü sağladı bize bu çalışmada. Bu şekilde yapıştırmaya devam ediyorum. Üst kısmını yapıştırmaya başladım. Yapıştırma işlemine devam ediyorum. Örgülerin birleşme noktasını bu şekilde bırakmak istemedim. Oraya hoşluk olsun diye küçük fiyonklar yapacağım. İpin fazlasını kesiyorum. Fiyonkun ortasına da inci yapıştırdım. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten lüks dokunuşlu, şık bir mumluğumuz oldu. Kavanozlara atmıyoruz. Kendi yap fikirleriyle dönüştürüyoruz. Ve heyecanlı kısımdayız. LED mumu yakarak mumluğun nasıl göründüğünü birlikte göreceğiz. Görüşleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarda buluşalım. İki farklı boy kavanoz kullanıyorum. Hemen küçükle başlıyorum. Jut kurdale. Alt sıraya jut kurdale yapıştırma işlemini tamamlıyorum. Şimdi de üst sıraya aynı kurdaleden yapıştırıyorum. Evimizin dekoru için el yapımı şık dokunuşlar yapıyoruz bu dönüşümle. Jut ip. Bu şekilde jut ipi yapıştırmaya devam ediyorum.
Şöyle göstereyim yakından. Küçük boy kavanozu tamamladım. Orta boy kavanozun çalışmasına başladım. İkinci sıra kurdaleyi yapıştırmaya başladım. Malzemeleri hobi malzemeleri satan yerlerde veya internetten temin edebilirsiniz. Jut kurdale ile yapıştırma işlemini bitirmek üzereyim. Tamam, bitiriş noktasına geldim. Jut ip ve jut kurdalenin cam yüzey üzerindeki görüntüsünü yakından göstermek istedim. Devam ediyorum. Çakmak yardımıyla ispazlalarını alıyorum. Kapak için jut kumaş kullanıyorum. Silikon yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Çakmak yardımıyla ip fazlalarını alıyorum. Kapağın kenarına jut kurdale yapıştırıyorum. Kenar kurdale yapıştırma işlemini burada bitiriyorum. Ve küçük saklama kabının çalışmasını tamamlıyorum. Aynı işlemi bu kapak için de yapacağım. Kenar şeritini yapıştırıyorum. Kenarını da alalım. İkili takım olarak yaptım. Hemen kullanmaya başlıyorum. Şöyle. Kullanış olarak da çok kolay olacak. Dikey yerleştirdiğim için şöyle çekip hemen kullanabilirim. Bunu tamamladım. Bu şekilde kullanıma hazır. Ona da pamukları yerleştiriyorum şu şekilde. Ben bunları banyoda kullanacağım. Siz olsanız nerede kullanırdınız? Yorumda buluşalım. Cam kavanozu temizliyorum ıslak mendil yardımıyla. Multi Surface boyadan kullanmaya başlıyorum. Elde olan çeşitli ebattaki kavanozları kullanıyorum ve hepsini farklı malzemelerle dönüştürüyoruz bu videoda. Böylece ilk kata devam ediyorum. İlk kat boyayı tamamladım. Kurumaya bırakıyorum. İlk kat kurudu. Hemen ikinci katı boyuyorum. İkinci katın boyası da bitti. Bunu da kurumaya bırakıyorum. Üçüncü ve sonuncu kat boyayı bitiriyorum. Şimdi bir boncuk alacağım. Boncuk ve kapağı da akrilik beyaz boya ile boyuyorum. İlk kat kurusun. Kavanoz kapağı ve ahşap boncuğu. İkinci kat boyaya başladım. Sünger gerçekten çok güzel bir doku veriyor.
İkinci kat kurudu. Hemen üçüncü katı boyuyorum. Üçüncü katta beyazın güzel görünümü ortaya çıkmaya başladı. Sakin, güzel bir renk beyaz. Böylece kurumaya bırakıyorum. Dekopaj yapacağız biz. Biraz su alıyorum. Peçeteden alacağım kısmı yumuşatarak çıkmasını kolaylaştıracağım. Diğer dekopaj çalışmaları linkini açıklamalara bıraktım. Eğer mavi beyazı çok seviyorsanız onunla ilgili videolar da var. Mavi beyaz çiçekler var. Onları kullanacağım. Peçeteden parçalar ayırdım. Bunların ikinci katlarını ayırıyorum. Hemen dekopaja başlıyorum. Bunun için Magic dekopaj tutkalı kullanıyorum. Markası önemli değil. Şu an bu mevcut. Yassı fırça dekopajda çok iyi sonuç veriyor. Ve üstünden de tutkalı aynen sürüyorum. Ve hemen bir naylon parçası alıyorum. Devam ediyorum buradan. Ve şimdi buraya şu deseni şuradan alıyorum. Tamam. Şöyle yakından göstereyim. Ve yakından göstereyim. Beyaz ve mavinin şıklığı. Gelincik çiçek. Üst kısmına yapıyorum. Kurumaya bırakıyorum. Çalışmamızı korumak için olmazsa olmaz vernikleme. Şimdi verniklemeyi yaptıktan sonra ufak bir dokunuş daha yapıp çalışmayı bambaşka bir boyuta ulaştıracağız. Kullanacağım vernik Ultimate Glaze su bazlı. Beyaz ve mavinin sakin ve duru güzelliği. Kurudu. Hemen çok şık bir dokunuş yapacağım. Kurusun. Atmıyoruz, dönüştürüyoruz. Önceki çalışmadan kalan örgüleri burada değerlendireceğim. Bu videoyu nasıl buldunuz? Beğeni, eleştiri, soru, önerileriniz varsa lütfen bana yazın. Hemen şuradan kontrolümü de yapıyorum. Evet. Ayrıca ilginizi çekeceğini umduğum birçok video var kanalımda. Onları kaçırmamak için ücretsiz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Şurada bitiriyorum. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Mavi beyaz Blue Blanche bu güzelliği ister dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu saklama kabı olarak kullanacağım. Mutfakta poşet çayları bunun içine